8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hoş geldiniz hocam tekrar. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, bugün yine çok güzel konularımız var sizinle. Evet. En çok seyircilerin yaptırdığı ve çok sorulanlarda olan implant. Evet. Peki sizden bir dinleyelim. İmplantın ömrü ne kadardır? Eskiden ilk implantlar yapılmaya başladığı dönemlerde ömür boyu kullanabilirsiniz sloganıyla çıkmıştı. Kendi dişlerinizden daha uzun süre kullanabileceğimiz yönündeydi. Ama sonra implant yapılma oranı arttı. Ne kadar çok implant yapılırsa o kadar sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Evet, ömür boyu kullanabiliyoruz implantlarımızı. Çene kemiği, diş eti ve implantımız birbiriyle uyum içerisindeyse, doğru yapılmış, doğru yere uygulanmış implantsa, üzerine de doğru kronlar yapıldıysa uzun yıllar, ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Ama orada birkaç şey eksikse, diş eti problemleri olduysa, son yıllarda özellikle periimplantitis dediğimiz tıpkı doğal dişlerde olduğu gibi implantlarda da diş eti problemleri başlayabiliyor. Ve bunlar da kemik kaybına neden oluyor. İmplantların bu şekilde ömürleri azalmaya başlıyor. Yani, Peki implant kayıplarının sebebi nedir? Pek çok nedeni var. Erken dönem implant kayıpları uygulama ya da işte belirli prosedürlerden kaynaklı olabiliyor. İşte hastanın yoğun sigara kullanması, işte ağız hijyeninin yetersiz olması ya da yanlış yere uygulanmış implantlar olabiliyor. Orta vadedeki implant kayıpları biraz işte yine diş eti ile diş etlerinin iyi durumda olmaması, diş eti problemi yaşaması ve kemiğin çekilmesine bağlı kademeli bir implant kaybı olabiliyor. Bazen uyumsuz restorasyonların yapılması, implantların üzerine doğru planlama yapılmadan işte daha çok implant yapılması gerekirken daha az implant sayısıyla bu işi yapıp Çözmeye çalışmak. Üzerine daha çok kuvvet gelen, uyumsuz kuvvetlerin geldiği implantlar olabiliyor. Yani o protezler de implantların ömrünü azaltabiliyor. Aksine daha fazla yapılan implantlarda hiçbir aralık bırakmadan iyi bir hijyen sağlayamadığı için hastalar daha çok sayıda implantlar da kayıplara neden olabiliyor. Aslında düzensiz sayım, düzensiz ilişki aralarındaki bu da çok önemli. Önceden kaç taneyse, atıyorum 5 taneyse benim param yok, 2 tane değil de aslında uzmana bırakmayı da bahsediyorsunuz. Evet, Öyle değil mi hocam? Tabii burada maliyetler devreye girince bakış açıları değişebiliyor ama ideal olanı yakaladığınız zaman ve iyi bir protez uyguladığınızda uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Peki bu ağızdaki implantları neler yapalım ki daha uzun sürede kullanalım? İyi bakalım. Bak evet, her zaman. Koruyalım. Her zaman. Koruyalım. Burada neler yapmamız gerekiyor? Yani biz kendi dişimiz neyse implantlı olan protezlerimiz, implantlı dişimizde, yani implantlı da aynı şekilde bakım istiyor. Yani iyi bir bakım istiyor her zaman. Hastanın yapabileceği şey bu zaten. Rutin kontrollerini aksatmaması ve iyi bir ağız hijyenine sahip olması. Yani iyi bir ağız hijyeninden kastımız öyle az buz bir şey değil. Gerçekten günde 3 kez ya da hakkını vererek o 3 dakika en az fırçalayarak bazen implantlar için özel şeyler var. Bakım macunları. Materyaller var. Yani fırçalar ve şeyler, arayüz fırçaları ve çok birebir isim vermeyeyim ama ağız duşu gibi uygulanan gövde altlarını temizleyebilecek cihazlar var. Bunları kullanacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Hocam ben biraz teknik detaya girmek istiyorum. İmplantlarda sizin kendi tekniğinizde açık mı kullanıyorsunuz yoksa kapalı teknikle mi yapıyorsunuz? Yani Açık ama çok da açmamayı tercih ediyorum. Çünkü onu toplamak var. Yani insan vücudunda bir şeyi ne kadar çok açarsanız toplarken iyileşmesi o kadar zaman alıyor. Ama açık görerek yapmayı tercih ediyorum. Çünkü görmeden yapmanın ya da kapalı yapmanın bana büyük bir avantajı, aşırı bir avantajı yok diye düşünüyorum. Evet,
Orada yara daha az küçük oluşabiliyor ama ağız içi zaten şeylerde vücudun en hızlı iyileşen bölgesi, ciddi bir kanlanması var. Çok hızlı iyileşiyor. O nedenle açık her zaman ben tercih ediyorum ama Peki- çok da açmadan. Peki bir seansta bütün mesela implantları yapabiliyor musunuz? Yani diyelim ki 12 implant yapacaksınız ya da 14 implant yapacaksınız. Yapabiliyoruz. Tek seferde yapıyorsunuz. Tercih de ediyoruz. Çünkü üst çenede diyelim işte 6 ya da 8 tane implant yaptım. Sadece üst çeneyi yaptığım zaman benim alt çenede çalışabilmemiz için minimum bir hafta 10 gün zaman geçmesi gerekiyor. Yeniden hasta o psikolojik sürece sürüklemek çok hoş olmuyor ve hastanın ağız bakımı da o sürede aksamış oluyor ister istemez. O nedenle ben tek seansta çalışmayı daha uygun görüyorum. Peki genel anestezi mi kullanıyorsunuz yoksa lokal anestezi altında yapıyor musunuz? Lokal anestezi altında yapıyoruz. Bazen kaygı çok yüksek olduğu zaman sedasyon uygulanabiliyor. Genel anesteziyle de yaptığımız işlemler oluyor ama ben biraz bu konuda muhafazakar olabilirim. Çünkü bizim genel anestezi çalışma şartlarımız yani kendi klinik şartlarımızdan biraz daha farklı olduğu için her daim yani göz göze diz dize çalışmayı daha tercih ediyorum. Yani hastanın bilinçli yani bir şekilde bizimle kontakta olmasını tercih ediyorum. Peki implant konusunda anında yükleme yapılabilen implantlar var ya da 3 ay sonra yükleme yapılan yani arada geçici dişler kullanarak yapılan implantlar var. Evet. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Bölgesi çok önemli. Yine orada güzel bir kemik olması gerekiyor. Çünkü güzel bir mesafesi geniş ve uzun bir kemiğimiz varsa ben oraya daha uzun implantlar, daha geniş implantlar koyabilirim. Bu da stabiliteyi arttıran bir şey, implantın stabilitesini arttıran bir şey. Daha kısa implantlar uygularsam ve üzerine bir geçici protezle oraya kuvvet uygularsam implant kaybı oluşması riskini arttırıyoruz. Artık şöyle insanlar beklemek istemiyor, hastalar beklemek istemiyor. Yani alt üst çene tüm dişsiz bir ağızda 1 dakika 3 ay biz implantların uyumu için bir zaman geçecek. Bu şekilde dolaşacaksınız diyemiyoruz. Geçici erken dönem, geçici yüklemeler yapabiliyoruz. Çok nadir daimi yüklemeler de yapabiliyoruz. Yani orası biraz şeyde kalıyor. Kişinin belki diş hassasiyetine bağlı. Kemik Çekiş yapısı, süreci. ağız hijyeni, çene yapısına bağlı olarak kalıyor. Ama eskiye göre daha çok arttı. Erken dönem yükleme yapabiliyoruz. Peki sinüs liftingi ya da çene kemiği, mandibula dediğimiz alt çene kemiğinde incelme olan, sinirle ilgili mesafesi kısa olan hastalarda bilgisayar teknolojisinden ya da CAD/CAM'lerden faydalanıyor musunuz? İmplantı yerleştirirken özellikle. Doğru hedefi bulabilmek açısından. Tomografilerden daha çok faydalanıyoruz. Tomografi burada çok yardımcı oluyor özellikle. Onun dışında yani daha farklı seçenekler de var. İşte guide sistemler var. Guide sistemlerle çalışan arkadaşlar var. Ben de birkaç hastada bunu tercih ettim ama rutinimde çok tereddütlü, kemikle ilgili bir fikrimin olmadığı durumlarda tomografiyi tercih ediyorum. Peki implantları yerleştirirken düz mü yoksa açılı mı yerleştirmeye çalışıyorsunuz bölgelerine göre ya da hastaya göre? Duruma göre değişiyor. Neyle karşılaşacağıma bağlı. Düz yerleştirmeyi tercih ediyorum ama bazen sinüsten kaçmam gerekiyor. Sinüs lifting yapmayı yani sinüs lifting yapamayacağımız hasta grupları oluyor bazen. Orada sinüsten uzaklaşıp biraz açılı yerleştirmemiz gerekebiliyor. Kemiğin izin vermediği durumlarda açılı yerleştiriyoruz ama her zaman düz yerleştirebilmek daha çok arzu ettiğimiz bir şey. Çünkü Peki. çıkış profiliyle gelen diş eti uyumu düz olan implantlar daha Peki düzgün. yaşlı hastalara total ağız restorasyonu planlıyorsanız yani bütün dişlerini takma diş değil de implantlarla böyle çıt çıtlı diş mi diyorsunuz ona nasıl yapıyorsunuz?
implant üstü Evet. hareketli Evet. protezler. Onlarda nasıl yaklaşıyorsunuz? Kaç implant kullanmanız gerekiyor? Hastaya bağlı. Hiç dişi yoksa 32 tane. Kemik. Kemik. Ne kadar kemiği kriterimiz kaldı? Kemik ve genel sağlık durumu. Abi kendi babam 85 yaşında ve çok güzel kemikleri var. Artık hani neredeyse her diş kaybına gidip fiti fiti implant uyguluyoruz. Ama her hasta öyle değil. Bazı hastada uzun yıllar total protez kullanmış oluyor. Bütün damak erimiş oluyor ve sadece ön bölgede mesafemiz var. Orada işte alt çenede 4 tane implantı koyacak yer bulmaya çalışıyoruz ve 4 tane üzerine hareketli bir hassas bağlantıları olan bir protez tercih ediyoruz. Burada de tabii sabit yapma şansımız yok. Çünkü çok doku kaybı var. Kemik zaten bunu taşıyamaz. Ve o pembe şeyle de yumuşak dokuyu da geri kazandırmaya çalışmak için hareketli protezler işimizi görüyor. Bazen çok erken, özellikle kadınlarda çok erken dönemde kemikte kayıplar oluşabiliyor. Burada yapıyoruz yani gene 4 alt çeneye, 4 üst çeneye işte yine implant üstü hareketli protezler yapmaya çalışabiliyoruz. Peki diş çekimi sonrası hemen implant yapılabilir mi? Yoksa beklemek mi gerekir? Yine kök ucunda lezyonu yoksa yani iltihabi bir durumu yoksa ve diş etinde iltihabi bir sıkıntısı yoksa yapılabilir. Çünkü orada şöyle bir mekanizma işliyor. Dişi çektiğimiz zaman vücut hemen orada yani oradaki kan dolaşımı ve hemen iyileşme ve kemikleşme yönünde hareket ediyor. Bu bizi implantın uyumu açısından biraz avantaj sağlıyor. Ama tabii implant uyguladığımız zaman önünde arkasında yani orada çok geniş bir alan olmaması gerekiyor. İyi bir kemikleşme sağlıyor, iyi bir uyum sağlayabiliyor. Ama önemli, olmaması gereken enfeksiyon riskimiz yoksa uyguluyoruz. Yani enfeksiyon her işte olduğu gibi bu işte Aynen. de çok çok önemli. Hakikaten bu tip özellikle protez uygulamalar yani yabancı cisim uygulamalarında hekim eğer gerçekten çok becerikliyse hiçbir sebebe bağlı kalmadan çok güzel sonuçlar alabiliyor. Bu tamamen yani yetenek ve kullanılan tabii malzeme de burada çok önemli. Evet. Tecrübe bir de. Tecrübe. Evet, en güzeli tecrübe. Gerçekten biz de sizin tecrübelerinize hayranız Zuhal Hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Gelmiş ederim. vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok da sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün bizlerle diş hekimi Zuhal Oygur birlikteydi ve en merak ettiğiniz implant konusunda detaylı bilgiler verdi ve 8'de sağlık devam ediyor.